Merhaba arkadaşlar, İğne Oyası ve El İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine iki şiş lif modeli çalışacağız. Lifimi bu kadar küçük bir şekilde yaptım arkadaşlar. Yeni öğrenenler detaylı anlatım, yani hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bize şu alt kısımdan yarısına gelinceye kadar mantığını anladık ama kesme işlemini anlamıyoruz, bilmiyoruz diyorlar. Arttırma kısmını yarıya kadar yapabiliyoruz, modelli de yapabiliyoruz, fakat eksiltme kısmını bir türlü anlamıyoruz. Kesiyoruz, eksilmiyor, düz ilerliyor, bozuk oluyor, baklava deseni halinde oluyor, baya bir aralardan kesme yapıyoruz diye bir sürü şikayet, sıkıntı, mesaj aldım. Bunun için bu küçük lifte elimden geldiğince detaylı anlattım. Hem yeni öğrenenler için detaylı bir anlatım yaptım, hem de farklı bir modelle farklı model bekleyen arkadaşlarımıza da bu şekilde basit ve güzel bir model anlatmış oldum. Modelimiz oldukça basit ama yeni yapanların sadece lifin mantığını anlamasını istiyorum arkadaşlar. Yeni yapanlar sadece model koymadan, sadece haroşalarla bu küçük lifi yapmanızı öneriyorum. Hiçbir şekilde model koymadan küçük bir lif var arkadaşlar. Bakın, bir karışıma denk geliyor bu lif. Yani yarısına kadar, işte 10 santim 8 santim gibi yarısına kadar arttırın ve daha sonra eksiltme işlemine geçin, ama model koymayın ve sadece lifin mantığını anlamaya çalışın. Mantığını anladıktan sonra emin olun, modelleri daha kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Modelli lifleri daha çabuk kavrayacaksınız. Önemli olan sadece lifin mantığını anlamak. Daha sonra ajurlu modellerden kolay modellerle modelli liflere de geçebilirsiniz. Ama öncelikle sadece düz bir lif yapın. Hiçbir şekilde model koymayın. Bu modelle dediğim gibi hepinize hitap etmeye çalıştım. Hepinizin yani bütün takipçilerimin yapabileceği tarzda bir şey olsun istedim. Bir model olsun istedim. Hem model bekleyenlere yeni farklı bir model, hem yeni yapanlara detaylı bir anlatım, hem de ters örgü, düz örgü, ajur ve haroşa olsun diye model isteyen arkadaşlarıma, yani bir videoyla hepinizin isteklerine cevap vermeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Modelimiz oldukça basit. Modeli Pinterest'teki bir şablondan uyarladım. Çok da beğendim arkadaşlar. Basit ve oldukça da kibar, güzel duran bir model. Arka yüzü de bu şekilde 3 boyutlu gibi duran bir model arkadaşlar. Ben çok beğendim. Lifimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu açarsanız yayınlayacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Abone olursanız, videolarımı beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bu güzel lifin yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, yine şişime 7 ilmek atarak başladım ve hemen arka yüzden ilmeklerimi örüyorum. Ön yüze geçtim ve buradaki ilk ilmeğimin içinden 1 ve 2 ilmek çıkararak kenar modelimin ilkini 5'e tamamlamış oluyorum. 7 ilmeğin 3 ilmeği kenar modelime ait, diğer 3 ilmeği de bu taraftaki kenar modelime ait. Ortadaki bir ilmeğim de lifimin bütününü oluşturacak arkadaşlar. Şimdi 5 tane ilmeğimi ördüm. 3 tanesini atmıştım zaten, 7 ilmek. 3'ü 7 ilmeğimin 3 tanesinden 2 ilmek arttırdım ve kenar modelimi 5 yapmış oldum. Burada ilk kenar modelimizi başladık. Doluyorum. Ortadaki bir ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım ve 3 ilmek örüyorum. Burada da arka yüzde de yine buradaki kenar modelimin ilmeklerini
2 ilmek arttırarak 5'e tamamlıyorum. İlk kenar modelimizi 5 ilmekle başlatmış olduk. Beş ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği örüyorum. Ortadaki bir ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar doladığım ilmeği örüyorum. Doladığımız ilmekler lifin bütününe artarak devam edecek arkadaşlar. Şimdi yine kenar modelimi örüyorum. Ön yüze geçtim. Hemen 2 ilmeği, ilk 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kenar modelim 4'e düşmüş olacak. Kestiğim ilmek 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek ördüm, doluyorum. 1, 2, 3 ve doladım. Ortadaki 3 ilmeğim burada doladığımız ilmeklerle birlikte 5 ilmeğe çıkmış oldu. Tekrar 5 tane kenar modelimin ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Buradaki 2 ilmeği de birlikte keserek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek kenar modelimin ilmekleri. Doladığım ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kenar modelimin 4 ilmeğine geçiyorum. Ön yüze geldim arkadaşlar. Bakın burada 7 ilmeğimiz vardı. Ortadaki ilmeğimiz bir taneydi. Yani lifimizin bütününü oluşturan ilmek bir taneydi. Şimdi 5 tane oldu. Her sırada bu ortadaki kısım artacak. Yine kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelim 3'e düştü. 3 doladım. 5 ilmek örüyorum. Beş ilmek ördüm, doluyorum. Kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Buradan da kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte keserek örüyorum. Buradan da kenar modelim 3'e düşmüş oldu. Aradaki ilmeklerim 7'ye çıkmış oldu arkadaşlar. Doladığım ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve tekrar doladığım ilmeği örüyorum. 7. Kenar modelimin 3 ilmeğini de ördüm. Tekrar ön yüze geçiyorum. İlk 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelimin kalan son ilmeğini de ördüm. Kenar modelim 2'ye düşmüş oldu. Doluyorum. 7 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar doladım. Kenar modelimin 3 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geldim. Buradaki 2 ilmeğimi de birlikte örüp keserek kenar modelimi buradan da 2'ye düşürmüş oldum. Ve doladığım ilmeklerle birlikte toplamda aradaki kısım 9 ilmeğe çıkmış oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kenar modelimin 2 ilmeğini örüyorum. Tekrar ön yüze geldim. Bakın ilk kenar modelimiz
bitmiş oldu. Şimdi buradan yeni kenar modelini açmak için şişimin üstündeki ilk ilmeğe girerek, bakın bu şekilde girdim. Dolayarak bir ilmek çıkarıyorum ve tekrar şişime takıyorum. Şişimi çıkarmadan tekrar bir ilmek daha alıyorum. Tekrar aynı ilmeğin içinden bir tane daha ilmek çıkararak 3 ilmek arttırdım ve kenar modelimi yine 5'e tamamlamış oldum. Kenar modelimin 5 ilmeğini ördüm. Şimdi burada model kurulumuna geçiyorum. Doladım. 1 2 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. 1 ilmek ördüm. Doladım ve tekrar 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. 1 2 ilmek ördüm. Bakın kenar modelimi 5'e tamamladım. Doladım. 1 2 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek ördüm ve toplamda 3 ilmeğim oldu. Doladım. 1 ilmek ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar 2 ilmek ördüm ve kenar dolamamı yapıp 1 2 kenar modelimin 2 ilmeğini de ördüm. Arka yüze geçtim. Buradaki kenar modelimi de aynı şekilde arttırıyorum. Kenar modelimin 5 ilmeğini ördüm. 1 2 3 4 ve doladığım ilmeği de orta kısımda yapmış olduğumuz doladığım ilmeği de örüyorum. Bu iki ajurun arasında kalan bir ilmeğimi arka yüzden ters örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 ve 5 ilmek ördüm. Kenar modelimin 5 ilmeğini de örüyorum. Tekrar ön yüze geldim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Sayımız 4'e düşmüş oldu. Doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Sıradaki bakın ajurumdan önceki bir ilmek ve ajurumun üstündeki ilmek. Bu iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm. Doladım ve yine sıradaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Kestiğim ilmekle birlikte 4. Kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelim 4'e düştü. Tekrar doladığım ilmeğe kadar örüyorum. Doladığım ilmeği de örüp orta kısımdaki bu iki ajurumun arasındaki bir ilmeği ters örüyorum. Tekrar kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine ön yüze geldim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelimin sayısı 3'e düştü. Doluyorum. 1 2
3, 4. 4 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 1 ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum ve tekrar 1, 2, 3 ve 4 ilmek ördüm. Tekrar doladım. Kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum ve arka yüze geçtim. Buradan da kenar modelimi eksilterek 3'e düşürüyorum. Ve yine ajuruma gelinceye kadar haroşalarımı örüyorum. Ajurlarımızın arasındaki bir ilmeği arka yüzden ters örüyoruz. Kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak örüp ön yüze geçiyorum. Tekrar ön yüze geldim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelim 2'ye düşmüş oldu. Bir sonraki ön yüze tekrar arttıracağız. Doladım. Yine 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 1 ördüm. Doladım. Ve tekrar sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp devam ediyorum. Arka yüze geldim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Yine ajurlarıma kadar haroşa olarak örüyorum. Ajurumu ördüm. Arasındaki bir ilmeği ters örüyorum. Yine kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar ön yüze geldim. Son bir sıramız var modelimizin. Kenar modelimi arttırıyorum. Kenar modelimi 5'e tamamladım ve örüyorum. Beş ilmeğimi ördüm, doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek ördüm. 6 ilmeğimi ördüm. Bakın ajurumun üzerindeki ilmek ve yanındaki bir ilmeğimi ikisini birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ilmek ördüm. Doladım. Tekrar sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Kenar modelinden önce arttırmamı yapıp kenar modelimin 2 ilmeğini ördüm. Tekrar arka yüze geçtim. Buradan da kenar modelimi arttırıyorum. 1,
2 ve 3. Örerek devam ediyorum. Ajurlarıma gelince yine aradaki bir ilmeği ters öreceğim. Ajurlarımın arasındaki bir ilmeği ters ördüm ve yine kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp ön yüzeye geçiyorum. Ön yüze geldim ve kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelim 4'e düşmüş oluyor. 4. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. 5 sıradan oluşuyor. Şimdi bu ajurlu modelimizin üzerine haroşa kutucuk gelirken sağından ve solundan da yine aynı şekilde model açacağız. Şimdi kenar modelimi 4'e düşürdüm, doluyorum. Yine 1 2 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 1 ördüm. Doladım ve tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra buradaki modelim 5 ilmekti. 1 2 3 4 ve 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bakın, kenar modelinden sonra 2 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Toplamda 3 ilmeğim oldu. Doladım. 1 ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. 2 4 ve 5 ilmek ördüm. Burada yeni modelime geçtim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim, doluyorum. 1 ilmek ördüm, doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum ve 1 2 ilmek ördüm. Doluyorum ve kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Şimdi buradaki modelimizin sağından ve solundan yeni modeller açmış olduk. Ortadaki modelimizin üzerine de haroşa sıraları gelecek arkadaşlar. Şimdi arka yüzde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum ve kenar modelimi buradan da 4'e eksiltmiş oluyorum. Yine ajuruma gelinceye kadar öreceğim. 2 3 ve 4. İlk ajurumu da ördüm. 2 ajurun arasında kalan bir ilmeği arka yüzden ters örüyorum. Tekrar doladığım ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 ve doladığım ilmeği de örüyorum. 9. Buradaki iki dolamamın arasındaki bir ilmeği de arka yüzden ters örüyorum. Yine 1 2 3 4 ve 5 kenar modelinin ilmeklerine geçiyorum. Tekrar ön yüze geldim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelim 3'e eksilmiş oldu. Doluyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Bakın yine ajurumun üzerindeki ilmek ve ajurumdan önceki bir ilmeği
2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım, bir ördüm, doladım ve 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. 1 2 3 4 ve 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Toplamda aradaki ilmeklerimiz, yani şu iki ajurumuzun arasındaki ilmeklerimiz 7 tane. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Bir ördüm, doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 ilmek ördüm, doluyorum ve kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu modelimi de alttaki yaptığım şekilde 5 tane ajuru oluncaya kadar devam ettireceğim. Sizler de 5 tane ikinci yapmış olduğumuz modelin ajurları 5 tane oluncaya kadar aynı şekilde devam ettirip gelelim. Ben bu lifi fazla büyük yapmayacağım zaten. Küçük bir lif olacak. Siz istediğiniz sayıya kadar yine büyütebilirsiniz. Ben sadece hem kesme işlemine daha çok ağırlık vermemi isteyen yeni lif öğrenen arkadaşlarımız için kesme kısmına daha çok ağırlık vereceğim. Hatta orada hiç videoyu kesmeyi düşünmüyorum. Bu konuyla alakalı çok fazla mesaj aldığım için. Şimdi sadece lifimizi aynı şekilde ilerleteceğiz. Arttırmalarımızı yaparken modelimiz 5 sıradan oluştuğu için arttırmalarımızda 5 sırada bir yeni model açıyoruz. Yeni model kuruyoruz. Şimdi biz burada 2 tane yapmış olduğumuz modelin ikinci sırasındayız. 3 sıra daha aynı şekilde öreceğiz. Kenar arttırmalarımızı unutmuyoruz. Şimdi ben bu modelimi de yapacağım. Üçüncü modelin kuruluşunu yine birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu modelimi bitirip geleceğim. Evet, bakın ikinci modelimi de bitirdim. Yine 5 tane ajuru oluncaya kadar devam ettirdim. Modelimiz bu şekilde. Hem basit hem de güzel duran bir model arkadaşlar. Şimdi üçüncü modelimizin ilk sırasını yapacağız beraber. Yine kenar modelimi eksilterek başlıyorum. Kenar modelim burada 3'e düşmüş oldu. Doluyorum. 1 2 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Doladım. Bir ördüm. Doladım. Ve tekrar sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Buradaki modelimin üzerine yine buradaki gibi haroşa kutucuğumuz gelecek. Şimdi kestim. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm. Doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm. Doladım. Ve sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. 1 2 ilmeğimi ördüm. Doluyorum. Kenar modelimin 1 2 3 4 ilmeğini ördüm. Yine 3. modelimizin ilk sırasını da yaptık beraber. Bu modelle göstermek istememin sebebi hem farklı model bekleyenler için farklı ve basit bir model, hem de benden sürekli haroşa ve ajurlarla ilerleyen basit örnekler isteyen arkadaşlarım var. Hem onlar için yaptım, hem de bu modelde kesme işlemini detaylı bir şekilde anlatmak için küçük bir model olarak yapacağım ve kesme işlemini daha detaylı göstereceğim arkadaşlar. Lifin yarısına kadar gelip takılanlar için bu modeli tercih ettim. Dediğim gibi şimdi birkaç sıra lifimi ilerleteceğim. Birkaç model daha kuracağım. Daha sonra kesme işlemini elimden geldiğince yine detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Aslında farklı hiçbir işlem yok arkadaşlar.
Lifimizin alt kısmında bu kenarlardan dolama yaparak sürekli arttırıyoruz lifimizi. İkinci yarısında ise sürekli kenar modelimizden sonra yine dolamamızı, lifimizin görüntüsü bozulmaması açısından bu ajurlarımızın görüntüsü devam etmesi için yine buradan kenar modelinden sonra arttırmamızı, yani dolamamızı yapıp dolamamızdan sonra, yani doladığımız ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeği kesiyoruz. Aslında sadece mantığını anlamanız lazım. Şimdi dediğim gibi ben lifimi ilerleteceğim. Kesme işlemini yine detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Lifimizi ilerletip dönelim. Evet arkadaşlar, şimdi lifinizi yarısına kadar ördüğünüzü düşünerek buradan sonrasına devam etmelisiniz. Ben dediğim gibi kesme işlemini daha detaylı anlatabilmek için bu lifi küçük çalışacağım. 5 tane model kurdum arkadaşlar. Modelimiz de iyice ortaya çıktı. Ön yüzü bu şekilde kabartmalı. Arka yüzü de bu şekilde 3 boyutlu gibi bir görüntü veriyor arkadaşlar. Bakın burada kutucuklarımız daha belirgin. Ön yüzde de düz ördüğümüz ilmekler daha belirgin. Güzel ve tatlı, basit bir model arkadaşlar. Şimdi siz kaç tane model kurduysanız, yani istediğiniz büyüklüğü elde ettikten sonra son yaptığınız modelin 3 tane ajurunu kurduktan sonra arka yüzü de örüp ön yüze geliyoruz. Buradan itibaren kesme işlemine başlıyoruz. Yani lifimizi kapatıyoruz. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kestim ve kenar modelim burada 2'ye eksildi. Doluyorum ve bakın burada doladım. Bu dolamalarımız bu kenar görüntü için arkadaşlar. Şimdi üst kısımda dolama yapmazsak bu şekilde düz bir görüntü elde edeceğiz. Doladım. Dolamamız hep lifin bütününde oluşması için yine dolamamızı her zaman yapıyoruz. Kenar modelimizden sonra doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Lifimi eksiltmek için. Şimdi biz burada doladığımız ilmeği hemen burada bir eksiltme yaparak doladığımız ilmeği iptal etmiş olduk. Sadece görüntü verecek bize. Ama lifimiz ne eksilecek ne de artacak. Aynı sayıyla ilerler. Eğer bu şekilde sadece ön yüzden kesme işlemi yaparsak, bu alt kısmı üçgen ilerlerken sadece ön yüzde kesme işlemi yaparsak lifimiz düz bir şekilde devam eder arkadaşlar. V şeklinde değil de düz şekilde devam eder. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Yine modelimi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bakın modelimden yine modelime gelince 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum ve doladım. Bir ördüm, doladım. Tekrar sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum ve 1 2 3 ilmek ördüm.
Kenar modelimin 3 ilmeği vardı. Bu 3 ilmeği, bu 3 ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bakın kestiğim ilmek doladığım ilmeği iptal etmek için, yani tekrar dolamamı yapıyorum. Burada kestim. Daha sonra kenar modelimi örüyorum. Ve arka yüze geçiyorum. Evet, arka yüze geçtim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelimi buradan da 2'ye düşürdüm ve doladığım ilmeği ördüm. Şimdi ön yüzde bu doladığımız ilmeği iptal etmek için bir kesme yapmıştık. Buradan da arkadaşlar, yani arka yüzde de lifimizin şeklini kapatmak için, yani kareye çevirmek için, lifimizi sonlandırmak için bu ortadaki lifimizin bütününü oluşturan ilmekleri eksiltmemiz lazım. Arka yüzden de doladığımız ilmeği ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu kestiğim ilmek lifin bütününden eksiliyor arkadaşlar. Daha sonra yine modelimi aynı şekilde uygulayıp sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, son modelime de geldim arkadaşlar. Kenar modelimden önceki şu arttırmamdan önce, bakın doladığım ilmekten önce 2 ilmeğim olacak. Doladığım ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra doladığım ilmeği örüyorum. Kenar modelimin 2'ye düşen ilmeğini de ördüm ve ön yüze geçiyorum. Kenar modelimin 2'ye düşen ilmeklerini yine 5'e tamamlıyorum. Beş ilmeğimi ördüm, doluyorum ve sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. 1 2 ilmek ördüm. Modelimin 2 ilmeğini kestim, doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm. Doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modelimi uyguluyorum yani. Burada modelimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Burada önemli olan mantığını anlamak arkadaşlar. Siz model kurmadan dümdüz şekilde de bir lif yaparak mantığını anlamanızı tavsiye ederim.
ilk lifinizi o şekilde yaparsanız kolaylıkla yaparsınız arkadaşlar. Şimdi kenar modelim 2'ye düşmüştü. Kenar modelimden önce 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Lifimizi eksiltmeye başladığımız kısımdan itibaren kenar modelinden önce sürekli 2 ilmeği birlikte örüp keseceğiz. Daha sonra dolamamızı yapıp kenar modelimizi öreceğiz. 2 ilmeğimi ördüm ve arka yüze geçtim. Buradan da kenar modelimi arttırarak 5'e tamamlıyorum. Doladığım ilmeği ördüm. Kenar modelimin 5 ilmeğinden sonra doladığım ilmeği ördüm. Ve yine lifin bütününden bir eksiltme yapmış oluyorum. Bakın 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bakın 2 sıra kestim. Bu şekilde lifimin sola doğru bir kavisi oluştu. Birkaç sıra yapınca daha da belirgin bir hal alacak. Yine modelimi aynı şekilde örüyorum. Evet, yine sondaki modelime de yaklaştım arkadaşlar. Evet, son modelimi de ördükten sonra yine doladığım ilmekten önceki 2 ilmeği, bakın doladığım ilmeğim burada. Bu doladığım ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra doladığım ilmeği örüyorum. Ve kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Bu arka yüzde yapmış olduğumuz kesimler. Evet, şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar, sola doğru bir kavis, buradan da sağa doğru ufak bir kavisimiz oluştu. Şimdi birkaç sıra daha yapınca daha iyi belirgin bir hal alacak. Şu an bu şekilde. Bu kenar modelimiz lifin bütününden ayrı ilerliyor arkadaşlar. Kenar modeline takılmayın. Kenar modelini hangisini isterseniz uygulayabilirsiniz. Kenar modeliyle lifin bütünü kafanızı karıştırmasın. Şimdi kenar modelimi yine örerek 4'e düşürdüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmemi yaptım. Buradaki modelimi eksiltme yaptığım için iptal ediyorum. Bakın kestim. Kestiğim ilmekle birlikte 2, 4, 6, 7 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 8. Doladım. Bir ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2,
3, 4, 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. Bir ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmekle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bakın kenar modelimden önce 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 8. Doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kenar modelimin 5 ilmeğini de ördüm. Arka yüze geçiyorum. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte keserek örüyorum. Kenar modelimi 4'e düşürdüm. Doladığım ilmeği de örüyorum. Yine ön yüzde doladığımız ilmeği eksiltmiştik. Şimdi lifin bütününden bir ilmek eksilttik. Yine modelimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Yine son modelimi de yaptım. Kenar kısımda dolamış olduğum ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim. Bakın doladığım ilmekten önceki 2 ilmek. Bu 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ve yine buradan da ipimizin bütününden bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. Doladığım ilmeği örüyorum ve kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum. Ön yüze geldim. Şimdi bakın şöyle. Bakın bu şekilde kavisimiz oluşmaya başladı. Evet, bakın lifimin ilk köşesi bu şekilde belirgin bir hal aldı. Bakın buradaki ajurlarımız devam ediyor ve aynı zamanda lifimiz de eksilerek kapanıyor. Şimdi ben yani lifimde 5 tane örnek kurdum tam yarısına gelinceye kadar. Şimdi üst kısımda buradaki modellerden bir tanesini iptal ederek 4 tane model kurmuş olduk ve lifimiz eksilmeye devam ediyor. Eksiltme kısmını hem önde hem de arka yüzden yaparak kafam karışır derseniz, bakın bu şekilde biz hem önde hem de arka yüzde eksilterek yapmış olduk. Ben bu şekilde daha çok tavsiye ediyorum çünkü düzgün bir görüntü alıyor bu eksiltme kısmı. Ama yok benim kafam karışıyor bu şekilde, işte önden kestim mi arkadan kestim mi diye unutuyorum derseniz de kenar modelinizi örüyorsunuz. Dolamayı yapıp bir ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği kestiğim ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve bu şekilde 2 ilmeği birlikte kesmiş oldum arkadaşlar. Yani arka yüzde kesme işlemi yapmayacağım. Bakın doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. Daha sonra 2 ilmeği kesip örmeden aldığım ilmeği de kestiğim ilmeğin üzerinden atlattım. Şimdi lifimi aynı şekilde devam ettiriyorum. İkisini de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelime geldim. Hemen modelimi uyguluyorum aynı şekilde.
Evet, yine 1 2 3 4 ilmek ördüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Bakın burada kenar modelimin 4 ilmeği duruyor. Bu örmeden aldığım ilmeği kestiğim ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve doladım. Kenar modelimin 4 ilmeğini ördüm. Arka yüze geçtim. Şimdi biz ön yüzde zaten 2 ilmek birden kesmiş olduk. Yani 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdük. Kenar modelimin ilmeklerini eksilttim ve örüyorum. Doladığım ilmeği ördüm. Burada eksiltme yapmıyorum çünkü ön yüzde zaten 2 ilmek kestim. Sadece modelimi ve lifimi devam ettiriyorum. Bakın burada kesme yapmadım. Modelimi aynı şekilde devam ettirdim ve sıramın sonuna geliyorum. Buradan da kesme yapmadan devam edeceğim. Bakın doladığım ilmekten önceki ilmeklerimi de haroşa olarak ördüm. Kesme yapmadım çünkü ön yüzde ikili bir kesme yaptık. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Kesme işlemini karıştırıyorum derseniz bu şekilde 2 ilmeği birlikte tek seferde ön yüzde keserek arka yüzde sadece modelinizi devam ettirebilirsiniz. Kesme işlemini tek yüzde yapmış olursunuz ve yani hani yeni öğrendiğiniz için de kafanız çok karışmadı. Bakın lifimizin şekli ortaya çıkıyor bu şekilde. 2 4 6 ve 7 tane kenar modelimiz var bir köşesinde. Siz 16-18 tane oluncaya kadar lifinizi büyütüp daha sonra kesme işlemine başlayacaksınız. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelim 2'ye düştü, doladım ve yine bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği kestiğim ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek ördüm. Modelime geldim ve 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Doladım, bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 4 5 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım, bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum, doladım, bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım, bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Kenar modelimden önce 3 ilmeğim var. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği kestiğim ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Dolamamı yaptım ve kenar modelimin 3 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte keserek örüyorum. Kenar modelim buradan da 2'ye düştü. Doladığım ilmeği örüyorum.
Sonraki ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Çünkü ön yüzde ikili kesme yaptım bu sırada da. Ben size şimdi iki farklı kesme işlemini de gösterdim. Sizin kolayınıza hangisi geliyorsa siz onunla lifinizi devam ettirebilirsiniz. Ben bu tek lif üzerinden iki yöntemi de size göstermek istedim. Hangisiyle devam etmek isterseniz evet, yine modelimi devam ettiriyorum. Kenar modelimden önceki ilmeklerime de geldim. Arka yüzdeyim. O yüzden önde ikili kesme yapmış olduğum için burada kesme işlemi yapmıyorum. Ve ön yüze geçtim. Bakın lifimizin şöyle. Bakın lifimizin bir köşesi bu şekilde. Bu kısımda gördüğünüz gibi sağa doğru ve buradan da sola doğru kapanmaya doğru ilerliyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. Başka hiçbir işlem yok. Sadece yani orta kısımda model kurmadan da bir tane denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir tane hiçbir model koymadan alttan başlayıp arttırarak lifinizi belli bir boyuta gelinceye kadar devam ettirin ve daha sonra kesme işlemini uygulayarak bir tane dümdüz haroşa olarak yapın arkadaşlar. Daha sonra yaptığımız basit modellerden uygulayarak yavaş yavaş modellilere geçebilirsiniz. Şimdi kenar modelimi yine arttırıyorum. 2'ye düşmüştü. Kenar modelimi arttırdım ve 5 ilmeğimi ördüm, doladım. Ben genelde bu ikili kesme işlemini tercih ediyorum dediğim gibi, çünkü daha düzgün bir görüntü olduğunu düşünüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Modelime geldim, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum, doladım, bir ördüm, doladım, 2 ilmeği birlikte örerek kestim, 5 ilmek örüyorum. İki ilmeği birlikte keserek örüyorum, doladım, bir ördüm, doladım, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Beş ilmek ördüm, 2 ilmeği birlikte örerek kestim, doladım, bir ördüm, doladım, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum, 5 ilmek örüyorum, iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum, doladım, bir ördüm, doladım, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Kenar modelimden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum, doladım, kenar modelimin 2 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Buradan da kenar modelimi 5'e tamamlıyorum. Kenar modelimin 5 ilmeğini ördüm. Doladığım ilmeği örüyorum. Arka yüzdeyim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladığım ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Modelimi aynı şekilde arka yüzden devam ettiriyorum.
Ajuruma geldim. Ajurumu ördükten sonra ortadaki bir ilmeği ters örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve ajurlarımla şu iki modelin ajuruyla birlikte 9 ilmek. Aradaki bir ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek gördüm. Aradaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek ördüm. Aradaki bir ilmeğimi ters örüyorum ve yine kenar kısımda doladığım ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladığım ilmeği ördüm. Kenar modelimin ilmeklerini örerek ön yüzeye geçtim. Bakın. Bu şekilde lifimizin birinci, ikinci köşesi. Şimdi de arkadaşlar buradan da diğer köşeleri oluşmaya başlıyor. Bu şekilde eksiltiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi mantığını anlamanız çok daha önemli. Yani alt kısımda nasıl her sıradan sağ ve soldan arttırma yapıyorsak üst kısımda da her sırada sağdan ve soldan eksiltme yapıyoruz. Ben dediğim gibi her iki yüzden, yani bu ön yüzümüz, ön yüzden 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum ama buradaki ajurumu eksiltmiş oluyorum. Burada sadece bir ilmek, yani 2 ilmeği birlikte örerek kestiğim için sadece bir ilmek eksilmiş oluyor. Yani 2 ilmeği bir ilmeğe düşürmüş oluyorum. Bu yüzden de sadece bir ilmek eksilmiş oluyor ve eğer bu kesme işlemini arka yüzde yapmazsak lifimiz düz şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bu şekilde kapanmayacak da düz şekilde ilerleyecek. O yüzden buradaki ajurumu ön yüzde hemen doladığım ilmekten sonra kestiğim için arka yüzde de lifimin bütününden birer ilmek yine sağdan ve soldan kesmem lazım. Lifimin eksilmesi için. Şimdi yine ben 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 ilmek ördüm. Modelime geldim. Buradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5 ilmek örüyorum. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Tekrar 5 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. 1 2 ilmek ördüm. Kenar modelimin 5 ilmeğinden önceki 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Doladım ve kenar modelimin 5 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kenar modelimi 4'e düşürmüş oluyorum. Doladığım ilmeği ördüm. Doladığım ilmekten sonraki 2 ilmeği birlikte keserek ördüm ve bu kestiğim ilmek lifin bütününden eksilmiş oldu.
Şimdi yine modelimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Ortadaki bir ilmeğimi ters ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek haroşa, ortadaki bir ilmeğim ters. 9 ilmek haroşa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ortadaki bir ilmeğim ters. Daha sonra yine 3 ilmek ördüm. Doladığım ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladığım ilmeği örüp kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum. Ön yüze geçtim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde lifimiz ilerliyor. Şimdi 4 tane modelin kurulumunu gösterdim. Yine kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. 3'e düştü kenar modelim, doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buradaki modelim iptal oluyor arkadaşlar. Bunun üzerine haroşa olarak örüyorum. İki ilmeği birlikte örerek kestim. Doladım. Bir ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 4 5 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. 1 2 3 ve 4. Kenar modelinin 4 ilmeğini ördüm. Şimdi bu da 3 tane modelin kurulduğu sıra arkadaşlar. Bakın lifimiz bu şekilde devam ediyor. Lifinizin arkadaşlar, bazılarınız da benim lifim kare olmuyor diyorlar. Lifinizin hangi modeli koyarsanız koyun, modelinizin kaç sıra ve kaç ilmekten oluştuğunu bilmeniz lazım. Çünkü bu gerçekten lifin şeklini çok etkiliyor. Şimdi bizim bu modelimiz, normalde ben bu modeli Pinterest'ten aldım arkadaşlar. Basit bir model olduğunu düşündüğüm için sadece model 4 sıraydı. Ben bir sıra daha ekleyerek, yani 5 sıraya tamamladım. 4 sıra olduğu zaman bizim bu lifimiz tek sayıdan oluştuğu için 4 sırayla olmuyor arkadaşlar. O yüzden 5 sıraya uyguladım. Ve 5 sıra olduğu için biz bunun 3. modelini yaptıktan sonra diğer yarısını yapmaya başladık. Yani lifinizin kesme işlemine başladığınız nokta lifinizin şeklini çok etkiliyor. Yani benim yaptığım modellerde genelde şekil olarak hiçbir sıkıntı yok, ama arkadaşlarımız yazanlar oluyor. Şekli
kare değil de baklava deseni halinde oluyor. Ya buradaki eksiltmelerinizi unutuyorsunuz, atlatıyorsunuz, ya ön yüzden kesip arka yüzden kesmiyorsunuz. Yani mutlaka bir yanlışlık vardır. Çünkü hani yaptığım modellerin genelde resmini atıyorum Instagram'a, işte topluluk kısmına, Google'da da var, Pinterest'te de var, TikTok'ta da var. Yani genelde görmüşsünüzdür. Hepsi kare oluyor arkadaşlar. Ufak tefek bir şeyler oluyor. Nasıl diyeyim? Şu çekiştirmeler kenar kısmında, mesela şu köşe kısımlarından hafiften şöyle bir düzeltiyorum. Genelde bu şekilde. Daha sonra işte yani halı altına, ne bileyim, yatak altına, herhangi bir yerin altına koyup biraz daha düzleşmesini tabii ki de sağlıyorum, ama genelde kare çıkıyor. Yani hiç baklava deseni halinde çıkan bir lifim olmadı benim. Yaptığım modelleri de zaten sizinle birlikte yapıyorum genelde. Hani kesme işlemimiz de bu şekilde. Eğer dediğim gibi modeli kestiğiniz, yani lifinizin kestiğiniz sıra çok önemli. Modelli liflerde bu şekilde çok önemli. Hem model yoktur lifinizde, istediğiniz yerden kesebilirsiniz. Ya da lifinizin yarısına kadar tek bir model uyguladınız. Orta kısımda 3-4 sıra haroşa yapsanız dahi lifin şeklinde bozulma olmayacaktır. Dediğim gibi bu şekilde. Şimdi ben buradaki 3 tane kurduğum modeli de ilerleteceğim arkadaşlar. Kesme işleminde yeterince detaylı anlattığımı düşünüyorum. Umarım anlarsınız. Yani biraz mantığını anlamaya çalışın. Gerçekten elimden geldiğince açıklayıcı anlatmaya çalışıyorum. Yani yeni yapanlar için, yeni öğrenenler için de elimden geleni yapmaya çalışıyorum dediğim gibi. Yani biraz sadece dikkatinizi vermeniz lazım. Videoyu iyi izlerseniz eminim bu videoda kesinlikle kesme işlemini de anlayacaksınız. Hatta yani ilk defa yapan biriyseniz dahi bence bu videoyla lifi direkt başlayıp yapabilirsiniz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Sadece videoya biraz daha odaklanın ve dikkatli dinleyerek yaparsanız gerçekten yapabilirsiniz. Yani elimden geleni yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Dikkatinizi verirseniz emin olun ki başarırsınız. Zor bir tarafının olduğunu düşünmüyorum ben. Ben de ilk örgüyü bu liflerle öğrendim. Ve hani dümdüz bir model örerek başlamıştım. O yüzden yani kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Sadece dümdüz bir model başlayın. Bu model de oldukça basit, ama şimdi yeni öğrenirken sayılar şudur budur derken kafanız karışabilir. Dümdüz bu şekilde küçük bir parça örün arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde. Şimdi ben bu son kurduğum modeli de ilerletip geleceğim arkadaşlar. Kesme işlemini buradan yeterince anlattığımı düşünüyorum. Umarım sizler de anlamışsınızdır. Bundan sonrasında da aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradaki modelimizi yine 5 tane ajurumuz oluncaya kadar devam ettireceğiz. Buradan kesme işlemimiz devam ediyor. İsterseniz ön yüzden sadece bir defada kesme işlemi yapın gösterdiğim gibi. İsterseniz buradan 2 ilmeği birlikte örüp kesin. Buradan yine 2 ilmeği birlikte örüp kesin. Arka yüzden de yine kesme işlemini yapın. İsterseniz de tek seferde 2 ilmeği 3 ilmeği tek ilmeğe düşürebilirsiniz. İki çeşitte olur arkadaşlar. Hiç fark etmez. Zaten bakın o kadar aşırı bir fark yok. İkisi de gayet düzgün duruyor. Şimdi bu son yaptığımız modeli ilerletip döneceğim arkadaşlar. Evet, 3 tane olan modelimi de 5 tane ajuru oluncaya dek devam ettirdim. Şimdi yine kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Ve kenar modelim 2'ye düştü, doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buradaki modelimi de iptal ediyorum. Kestikten sonra 2 3 4 5 6 ilmek ördüm yine. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım.
kenar modelimin 3 ilmeğini örüyorum. Burada da 2 tane olan, yani şuradaki haroşalarımın tam orta kısmına yine 2 tane olan modelimi kurdum. Bir tane buradaki kutucuğumun üzerine, bir tane de buradaki kutucuğumun üzerine. Yine bu alttaki düz ördüğümüz ilmeklerin aynı ilmeği de aynı hizada olacak arkadaşlar. Arka yüze geçiyorum. Burada da kenar modelimin 2 ilmeğini eksilterek 2'ye düşürüyorum. Doladığım ilmeği de ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yine doladığım ilmeğe gelinceye kadar haroşa olarak örüyorum. 2 ajurumun arasındaki bir ilmeği arka yüzden ters ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek ördüm. Bakın sonuncusu da ajurum. Yine 2 ajurun arasındaki bir ilmeği ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Doladığım ilmeği de örüp kenar modelimin 2 ilmeğini örüyorum. Yine burada da aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bu yeni yaptığım 2 tane olan modelimi de 5 tane ajuru oluncaya kadar devam ettireceğim. Ve yine bu kenar modelimden sonra dolayıp 2 ilmeği birlikte örüp keseceğim. Ya da dediğim gibi 3 ilmeği tek ilmeğe düşüreceksiniz. Bu şekilde kesme işlemine devam ederek yeni açtığımız 2 tane olan model kısmını da 5 tane ajuru oluncaya dek devam ettirelim. Son kısımda yine birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 2 tane olan modelimi de 5 tane ajuru oluncaya kadar devam ettirdim. Bakın lifimin şekli de bu şekilde kare bir şekilde ilerliyor. Sürekli kesmelerinizi doğru yaptığınız sürece lifinizin şeklinde bir bozukluk olmaz arkadaşlar. Şimdi kenar modelim 2'ye düşmüştü. Arttırarak 5'e tamamlıyorum. Beş ilmeğimi ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 3 4 5 ve 6 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Kenar modelimin 2 ilmeğini ördüm. Arka yüze geçtim. Yine buradan da kenar modelimi arttırarak 5'e tamamlıyorum. Kenar modelimin 5 ilmeğini ördüm. Doladığım ilmeği de örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 ve ajurumu da örüyorum 7. Aradaki bir ilmeği ters örüyorum. Tekrar kenar kısımda doladığım ilmeğe kadar, bakın doladığım ilmek burada, 2 tane ilmeğimi bırakarak bu 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum.
Doladığım ilmeği de örüp kenar modelimin 5 ilmeğini örüyorum. Şimdi bu yeni yaptığımız son modelimizde şu orta kısımda açtığımız son modeli de 5 tane ajurı oluncaya kadar devam ettirelim. Döndüğümüzde yine son kapanış kısmını birlikte yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son modelimi de yine 5 tane ajurı oluncaya dek devam ettirdim. Kenar modelimin 5 ilmeğini eksilterek 4'e düşürüyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. İki, 4, 6, 8 ve 9. Sondaki de 5 kenar ilmeğimden önce 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 9 ilmeğim var. Doluyorum. Arka yüze geçtim. Bu lifimde bir tane eksiltmeyi yapmamışım arkadaşlar ben de. O yüzden bir tane fazlam var şu an. Normalde bu sırayı ördüğümde 9 ilmeğimin olması gerekiyordu. Doladığım ilmeği ördüm. Burada bir ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum ve bu ilmeği de üzerinden atlatıyorum. Dediğim gibi bir tane kesme işlemini unutmuşum. O yüzden burada bu şekilde bir 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlatıyorum ve doladığım ilmeği de örüyorum. Şimdi sayılarım denk gelecek. Kenar ilmeğimin 4 ilmeğini eksilterek 3'e düşürüyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 3 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Kenar ilmeğimin 4 tane ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Buradan da 3'e düşürdüm. Doladığım ilmeği örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladığım ilmeği örüp kenar modelimin 3 ilmeğini örüyorum. Tekrar ön yüze geldim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örüp kesiyorum. Kenar modelim 2'ye düşmüş oldu. Burada dolama yapmıyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Bir ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Kenar modelimin 3 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Burada bütün ilmeklerimizi kesebiliriz ama ben burada 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu
Bu şekilde 5 ilmeğe düşürdüm. Burada bütün ilmeklerimi sırayla kesiyorum. Bu şekilde bitiş kısmına da yapmış oldum arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir sırada ben de eksiltmelerimden bir tane unutmuştum. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürerek o fazlalık ilmeğimi de kesmiş oldum. Sizde de bu şekilde olursa siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Lifimiz bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz de oldukça basitti. Şimdi bu şekilde biraz elimle kontürünü verip düzleşmesi için, yani ağırlık olan bir şeyin altına koyuyorum. İyice düzeliyor ve o şekilde kalıyor. Şimdi iplerimi keseceğim ve lifimi iplerini temizleyip bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lifimiz bu şekildeydi. İplerini temizledim. Oldukça basit ve güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenip benimle birlikte yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun.